Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz ile ateşin buluştuğu yer, İzlanda. Yalnızca ben ve bisikletim Alev. Merhaba. Bugün kamp alanının yakındaki Bunarfos Şelalesi'ne geldim. Ne şanslıyım ki hemen ben gelmeden önce bir tane turist kafilesi otobüs geldi. Her taraf insan. Ama çok yukarıya çıkma niyetleri yok gibi. Şimdi size şelaleyi biraz yakından göstereceğim. Olağanüstü bir yer. Çamaşır zamanı. Evet, arkadaşlardan merak edenler olmuş. Ben çamaşırı nasıl hallediyorsun diye. Şöyle ki gittiğim kamplarda genelde duş oluyor. Duş varsa duş aldıktan sonra o gün giydiğim kıyafeti elimde sabunla vesaire yıkayıp çadırın içinde veya yağmur yağmıyorsa çadırın dışında kurutuyorum. Eğer kurumazsa ertesi günü yola çıkarken bisiklete sarıp kabloyla tutturup yolda kurutuyorum. Tabii bu çok efektif bir temizlik yöntemi değil. Hijyen adına olsun, kokusal anlamda. O yüzden artık bir hafta oldu. Düzgün bir çamaşır yıkamam lazım. Bu kampta laundry var. Bozuk parayla çalışıyor. Keş para gerekti. Bunu düşünmüşler. Şöyle 2000 kronluk bir bozuk para bazukası hazırlamışlar. Makineye bu jetonları atarak kullanıyorsunuz. Şimdi şu üzerimdekileri de çıkarıp makineye atıp yıkamaya başlayacağım.
Evet, çamaşırlar bitti. Bakıyoruz. Mis. Şimdi kurutma zamanı. Isafjordur kasabasındayım. Burası Westfjord'daki en büyük yerleşim yeri. Yani şuradan anlayabilirsiniz. Saat 8'i 5-10 geçiyor. Açık kahveci var. Benzin istasyonu, marketi açık. İçinde insan var. Netto var, market, bonus var. Yani 2700 nüfuslu Westfjord'daki en büyük yer. Çok şirin bir kasaba. Limanı var. Açık restoran var. Şimdi restoranda bir şeyler yemeye gidiyorum. Evet, kayaking yapan biri var. Yani işte ne kanolarla. Kanola değil, ayakta. Açılma yavrum diye bağıran kimse yok. Burada deniz ürünleri yapan bir restoran var. Full. Çok şaşırdım. Yani ben kimse yoktur diye beklerken bir 10 dakika sonra gel dediler. Orayı bekliyorum. Şu küçük şirin yer, restoran. Şu anda 10 dakika beklemedeyim. Bakalım, umarım beklediğime değer. Hi! My name is Haukur Sigurðsson, and right now we are inside my family's restaurant, the Öruhuset. We are going to feed you tonight. But before we begin, I have to tell you a couple of things, because this is a very complicated restaurant. There are many strange rules one must follow if we do not wish the night to descend into chaos. So listen carefully. We are going to start by feeding you some soup. The soup is a halibut and langoustine-based fish soup. It has some white wine and brandy, and coconut milk and cream cheese and tomatoes and halibut and cod and wolffish and a little bit of salmon. Now, the soup lives in the big black cauldron here by the record player, and we like to serve it in a Dickensian fashion. That is to say, once I am done speaking, you may grab your bowl from in front of you, like this, and hold it out like this. Right? Then you need to point it at the cauldron, like this. Then you need to approach the cauldron, slowly yet surely. The key here is to look a little bit glum. This is for my amusement. Thank you. Now, once you reach your destination, a member of our staff will be at hand to ladle some soup into your bowl. Once the soup is securely in your bowl, you may return to your seat. Once everybody is done having soup, you can all have more soup. Everybody can have as much soup as they want, all night long. If you ever find yourself wanting or needing more soup, simply grab your bowl or acquire a new one from a member of our staff, mosey on down to the cauldron, and you may try ladling for yourself.
And you should. It's empowering. However, at that point, we will have filled this table here with all manner of delectable delicacy. On the left side, straight from the depths of Isafjella Fjord and surrounding fjords, all kinds of fresh and delicious fish, lovingly prepared in this tiny kitchen by my parents. Yes, I put those guys to work. Some of the fish, he's so fresh, he was swimming around this morning. No idea he would be here tonight. Life is like that sometimes. You're peacefully swimming along, feeling a little peckish maybe, and the next thing you know, some guy is eating you at a restaurant. So let's enjoy while we can, shall we? Evet, IPA'ye bir şans daha vereyim dedim ki yani beni tanıyanlar bilir IPA konusundaki düşüncemi. Bir de İzlanda'nın hani bir IPA birasını denemiş olayım dedim. Ama düşüncem hala aynı. Yani çok aromatik. Bence bira dediğiniz şey lıkır lıkır içilmeli yani. Lager ya da işte Pilsen tarzı. Bu çok aromatik benim için. Evet. Bu güzel mekanda yemeğimizi yedik. Şimdi kampa doğru pedallayacağım. Saat 11. İnsan zaman mevhumunu da kaybediyor burada. Yani saat 11 ve hala bu şekilde hava. Bana saat 7 falan gibi geliyordu. Ulaştım. Saat 12'ye 5 var. Şimdi sımsıcacık bir duş. Sonra tumba yatak. Gün 7. Birlikte